Adım Erkan Taştan. Yozgat Ahtağ Madeni Şahanederesi köyünde ikamet ediyorum. Evliyim. 3 çocuğum var. Aşağı yukarı 12-13 senedir bu işle uğraşıyorum. Daha öncelerden vardı ama devlet yasak etmişti. O yüzden satmıştık. Yurt dışına falan gittim. Başka inşaatlarda falan çalıştım. Türkiye'de olsun. Bıraktım. Sevdiğim işti. Bu işte böyle serbest olunca tekrar bu işe başladım. Seviyorum. Sevdiğim bir iş. Ben kendim seviyorum ama çocuklar okusunlar. Çocuklar bu işe bulaşmasınlar. Ha, severlerse yaparlar. O ayrı bir şey ama ben seviyorum. Bırakmıyorum bu işi. Zor iş. Okusun, bir yerlere gelsinler. Temennim o, inşallah okurlar ama okumazlarsa bu iş babasının mesleğine devam edecekler işin gerçeği. Yurt dışına gittim, Ukrayna'ya. Askerden geri geldim. Direkt Ukrayna'ya gittim çalışmak için, inşaat işine. Aşağı yukarı 2 senede çalıştım. Yani beğenmedim, geri geldim. İşimi yapayım dedim. Baba mesleği ve sevgi de var. Bu işe başladık. Suyu buzlu olduğu için, keçi oğlak atmasın diye o yüzden boşaltıyorlar. Vallahi benim çocuklardan merak yok. Daha ufaklar, geçti, daha 8 yaşında, daha yeni okula gidiyorlar ama daha şu anda öyle bir şeyleri yok. Sevgisi yok. Anlayamıyorum, daha şu an ufak. Ha, büyüyecekler. O zaman ne gösterir, zaman ne gösterir daha bilemiyoruz yani işin geçen şu anda. Daha erken onun için. Disiplinli büyüyorlar. Mesela şehirdeki çocuklar gibi büyümüyorlar. Şehirdeki çocuklar gibi mesela, nasıl diyeyim, mesela kültürlü büyüyorlar. Yanlış anlamayın buradan ama bir şehirdeki çocuğun, bir köydeki çocuk yetişen çocuğun disiplini, adeti, büyüklerine karşı saygısı, sevgisi aynı değil yani. Ben burada onu belirtmek istiyorum da. Şimdi bu ilk yavrusu olduğu için biraz daha hayvan bilmiyor, tam yazdırıyor. Eke geç olsa hayvan biliyor. Bunlar daha ilk doğumları. O yüzden biraz böyle yavrulara sahip çıkmıyorlar. Ama allılar. Birkaç gün sonra sahiplenirler yani hayvan. Bu hayvan 2-3 günlük. Normalde doğumlar hep normalde sabah olur. Sabah saat 9-10 arası. Hayvanlar aç karnına daha iyi doğum yapıyor, rahat oluyor. Hayvanlar sabah, mesela sabah nasıl diyeyim sana, 9-10 gibi hayvanların öğlene kadar doğum süresi biraz daha fazla oluyor. Normalde ilk niyeti akşam üzeri her gece doğumlar olmaz. Nadiren binde bir gece doğum olur. Bu hayvan da 2-3 günlük. Tam doğumlar başladı. Bu ara biraz yoğunluk. Şartlarımız biraz zor, kış şartları. Uğraşıp duruyoruz şu anda. Gel.
gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel. Gel lan. Gel. Doğum yapan hayvanları doğuracaklar, birkaç tanesini belledim. Evde bıraktım. Bunları da dağa götüreceğim. Otlatıp geri getireceğim. 200 saat hayvanları dağda otlatacağım. Geri getireceğim. Geri yem vereceğim hayvanlara. Doğumlar başladı. O yüzden fazla uzun süre duramıyorum dağda. Şimdi dağa çıkıyoruz ama bu işin zor yanı kar çok. Aşağı yukarı 1 metreden fazla kar yağdı. Kar yağdıkça çöktü. Çöktüğünden dolayı biraz sertleşti kar. O yüzden biraz zorlanacağız. Doğum da olabilir dağda. Yani şartlar zor. Şartlar zor ama bu iş yapıyorsan mecbursun buna. Eğer ki bu kara keçiyi besliyorsanız, bu işi yapıyorsanız bu işten kaçışınız yok. Bunu mecbur yaşayacaksınız. Bu zorlukları. Hey hey hey. Hey hey. Bunun zorluğu tek güdümü. Her gün dağdasın. Başka bir zorluğu yok. Dilini bilirsen zorluğu yok. Dilini bilmezsen seni ağlatmaz. Ölünü bile ağlatmaz yani işin gerçeği. Kara geçi böyle. Atla. Kışın hayretten doğum zamanları zorluk. Ha bu aylarda. Mesela bu ayda doğum olduğu zaman hayvanlar bazen kaçırıyoruz, gözden göremiyoruz. Doğum yaklaşıyor, doğum esnasında kayboluyorlar. Dağda kalıyorlar. Yavru ziyan oluyor. Anası ziyan oluyor. O yüzden kışın en zor, yani doğum zamanı zor. Kışından hani zorlan değil de doğum zamanı bu zor yani. Yoksa kış berekettir işin gerçeği. Kış yağması lazım. Ne kadar yağarsa o kadar su olur. Yağmurdan daha faydalı bu. Hey hey. Bizim bura çok ormanlık bir yer. Kurt çok. Zaten sürüde, eğer bu işi yapıyorsan en büyük düşmanın kurt. Bir tane değil. 100 tane olsa öldürür. 500 tane olsa öldürür. Yani bir deneyle alayım da bunu yiyeyim de doyayım demez yani. Kurt aç gözlüdür. Bir kurttur, bir de sansardır. Tavukları öldürür. Hiçbir tane bırakmaz. Bir de kurttur. Sürüyü komple kırar, bir yere bırakmaz. Başında olmazsa, köpeklerin olmazsa. Ha köpeklerin iyiyse kurt yanaşamaz. Bizde en büyük sorun kurt sorunu. Böyle çalıntı, eskiden çalıntı mantı oluyor da şu anda çalıntı mantı yok Allah'a şükür. Şu anda tek sıkıntımız kurt. Ha köpeklerimiz iyi Allah'a şükür. Kurtları fazla göremiyoruz işin gerçeği. Ha dağda hayvanlar bölünüp kalırsa kurt hiçbir tanesini bırakmaz. Köpek başında eğer denk gelip kalmazsa eğer. Köpekler önemli. Eğer bu işi yapıyorsan en büyük önemli olan köpeğindir yani. Yoksa evden dışarı vallahi çıkartmaz bu sürüyü. Kurt. O kadar tehlikeli bir hayvan. Arıyor arıyor. Ha!
Bu hayvanlar içeride durdukça stres yapar. O yüzden bu hayvanları fazla strese gelmez doğum esnasında. Şu an hayvanlar gebe. Eğer çok strese hayvanlar yavru atar. Atık olur. O yüzden biz bu hayvanları günlük ortalama bu şartlarda, yani bu şartlarda normal karın az olduğu zaman da sürekli çıkar gün boyu. Ama karın böyle çok olduğu zaman stres yapmasın, hayvanlar kendini sıkmasın diye günlük 2-3 saat dolandırıyoruz. Sonra tıkıyoruz, yemliyoruz. Yani şimdi yorum yapan olabilir. Bu hayvanlara yazık değil mi? Bu havada çıkarıyorsunuz. Bunlar içeride durdukça stres var, stres. O yüzden bunları mecbur dışarı çıkartmamız lazım. Hayvanlar alışkın. Bunlar ta ufak yavrudan alışıyor hayvan. İklime alışıyorlar, soğuğa alışıyorlar. Bunlar gece dağda yatsın, bu hayvan gene üşümez. Üşümez yani, bu hayvanın tabiatında bu. Normal sahnen geçici değil bu, Halep geçici değil. Bu hayvan kışa dayanıklı. Hayvanlar istediği gibi bu hayvan karnını doyurur. Ha ben ilave olarak yem veriyorum hayvanlara. Sürüde en önemli köpektir. Köpeğin iyi olması lazım. Köpeğin burada iyi gitmesi lazım. Köpeklerde, kılçı köpeklerde, köpeklerin özelliği gözleri çekik olacak. Çekik köpek, gözleri çekik olan köpek kurtçu olur. Biraz da surat olarak baktığın zaman burada benzemesi lazım. Benim bu köpeğim kurtçu. Şu anda 7-8 yaşında. Hep aynı ırklar. Bunların oğulları bunlar. 6-7 tane köpeğim var. Hepsi aynı ırk. Kan değişikliği, başka kanlardan katmıyorum. Köpeklerim iyice. Bunlar benim dostlarım. Köpeklere arpa zavarı yediriyorum. Ekmek vermem. Genelde hep arpa zavarı yediririm. Sıcak suyla kararır. Arpa zavarı yediririm. Domuzlar var. Domuzların sürüye bir şeyi olmaz. Zarar olmaz. Çakal bizim burada yok. Tilki var. O da tilkinin de zararı sadece bu yavruları yerler dağda kaldığı zaman anasıyla beraber. Başka da öyle bir bize zarar veren bir hayvan yok. Anım çok. Aşağı yukarı 45-50 tane ilkokul 1'e giderken ufakken ben daha 45-50 tane dağda kalmış. Hepsini yedi. Benim anım okulda nasıl derler, o zaman edebiyat anlayan ne derlerdi, bir şey anlatsın derlerdi. Ben bunu özel olarak yaptım. Benimki birinci çıkmıştı okulda. Anlattıydım ben bunu. Başınızdan geçen en büyük olay ne diye. Ben bunu anlatmıştım. Kurt işi sıkıntılı. Hiç bırakmaya niyet ettim mi? Ettim, yalan yok. Ettim de kapıdan gidince değeri çok fazlaymış, onu anladım. Birkaç sefer öyle denedim. Ama geri kapıma getirdim işin gerçeği. Bu işi yapmak isteyenlerin en büyük avantajı arazinin çok iyi olması lazım. Arazin iyi olursa yapın derim işin gerçeği. Bereketli iş. Peygamber mesleği. Güzel iş. Ama sabahat olacaksın. Yani azimle olacaksın. Azimli. Yani 2 gün yapayım, 3. günü bıkmayacaksın. Yapacaksın. Ben bir daha dünyaya geleyim, ben bir daha bu işi yaparım. Yani işin gerçeği, ben neye kazandıysam, ne ettiysem ben bunları sayesinde kazandım. Kışın hayvanlar ardıcı severler.
ardıç, meşenin purcu, meşenin purcunu severler. Yani aç kalmaz bu hayvan. Paltası ağzında derler atasözleri. Hayvanlar için gelmiş. Dişleri çok iyi keser. Ardıç. Yani taşı bile yer bu kışın bu hayvanlar. Aç kalmazlar yani. Bir hayvanın doğum başladı. Bu şartlarda doğumlar biraz bizi yoruyor ama mecburen yapacak bir şey yok. Bu da bizim işimiz. Yapıyorsan bunu da çekmemiz lazım. Hayvan huylandı. Ben bunu yapmam lazım. Gel kızım gel. Üşümesin hayvan. Şartlar zor. Yaz olsa sıkıntı yok da hayvan üşüyor. Herhalde bir yavru daha var. Bu yaladıkça bu hayvana sahiplenir. Kokusundan dolayı sahiplenir. Bunu ne kadar yalarsa o kadar kokusunu içine alır. Sürüde ne kadar yavru varsa aynı olsun. Sürüde yavrular birbirine benzesin. Hepsi birbirinin kokusundan bilir. 3-5 gün sonra birbirine sesini alırlar, sesini öğrenirler. Sürüde mesela atıyorum 1000 tane anaç keçi var, bir de 1000 tane yavru keçi var. Bu bağırdı, yavrusuna bağırdığı zaman yavrusu annesinin sesini tanır. İster 1000 tane olsun, ister 2000 tane olsun, hangisinin sesini bilirler. Bu benim 3. doğumu yapıyor şu anda. Muhtemelen bir yavru daha var, ikiz bu. Bu dişiydi. Bu gelen herhalde Allah bilir de erkek olacak. Ama genelde erkekler önde gelir doğumda. Şansıma. Tabii ki erkek benim için daha iyi. Satıyorum. Bu sene de borcum çok. Erkek olması iyi olur. İlk daha bugün dağda kışta yani bu zorlukta ilk doğumum oldu. Bunun adı da buna bir isim koyak. Bunun adı da ne olsun? Şubat olsun. Şubat ayının ilk meyvesi. Az da Şubat olsun. Bir yavru daha var. Dur bakayım o da doğarsa sağlıklı. Ona da bir isim inşallah takarız. Hayvanın yutmasın diye, yuttuğu zaman ağzından geri çıksın diye çarasını. O yüzden yapıyorum ki içinde kalmasın. İçinde kaldıkça hayvanın gelişmesi iyi olmuyor. Bir de öldürme riski var yani yavruyu. O yüzden içini böyle bir şekilde tutmak oğlak için iyi yani yavru için.
seversen güzellik her şeyde yani güzele bakarsan her şeyi seversin yani. Sevgisi güzelliği. Benim için sevgisi. Güzelliği. Aha güzelliği bu. Yetmiyor mu güzellikleri? 2 tane kızım oldu. Bugün Cuma, Kandil. 2 tane kızım oldu. Birinin Şubat, biri Mart oldu. Üşümesinler diye hayvanları böyle sardım. Şu an biraz sonra eve gideceğim. Hayvanlar üşümesinler diye. Doğumlar hala devam ediyor. Bir hayvan daha var gebesi. Onun doğumu var yakın. O yüzden eve gitmem lazım. Şimdi biraz sonra eve giderim. Hayvanlar doğum yapar. Bir de yemlerim. Bunları da emziririm. Karnlarını doyurup. Tamam. Mecburum tabii canım. Şu an üşümesinler hayvanlar. Sarıyorum bak. Kara bak. Soğuk yani. İnsanlarla muhatap olmuyorum aynen. Eski düzen artık şu an internet çıktı. Telefonda hep şey var. Sadece buradan yani öyle çarşı pazar yok bizde işin gerçeği. İşime de geliyor, gelmiyor değil yani. İnsanlarla fazla iç dış olmak iyi değil. Merhaba merhaba ha gideriz geliriz komşularımıza, akrabalarımıza ama o ayrı bir şey. Yani sadece sosyal medya, yani sosyal faaliyet bulunuyoruz bazen işin gerçeği. Bugün kandilin bereketi, cumanın bereketi. Birini Şubat koyduk. Bu da Mart olsun. Kızlarımız hayırlı olsun. Gel kızım gel. Gel kızım gel. Gel. Destek vardı. Destek olunca talep çok oldu. Çok yapan oldu. İşin gerçeği. Desteği kesince devlet şu an talepler aşağı düştü. Yani bu geçici üretimi biraz daha aşağı düştü. Millet destek var diye yapıyorlardı. Şu an desteği kesince sadece destek. Mesela bu kuzulara ben destek alıyordum. Şu an almıyorum. Anaçlar alıyorduk. Almıyordum. İkisini alıyordum. Şu an birini kestiler, birini veriyorlar. Eski destekler yok. Benim görüşüm geriye gidiyor hayvancılık. Şu anda geriye gidiyor. Çünkü benim kapımda mesela köyümde aşağı yukarı 1000 küçükbaş çıkarken şu an 150-200 küçükbaş çıkıyor. Büyükbaş atıyorum 100 ise şu anda 20-30 misal yani misal veriyorum. Artık gitgide geriye gidiyor hayvancılık. Eski hayvancılık yok. Şimdi etin fiyatı pahalı. Doğru. Pahalı. Allah için. Yani benim kapımda var da ben kesip yiyebiliyorum. Bunu benim kapımda olmasa ben yiyemem bunu. Ben razıyım. Ben eminim bundan doğru bir şey ama şöyle bir şey var. Et düşürüyor. Yem düşmüyor. Terazi yok. Denge yok. Eti düşüyorsan yemi de düşür. Ben zamanında mesela atıyorum et 50 TL'ydi. Yem 20 TL'ydi. Misal veriyorum. O bizden daha iyiydi. Şu an bizimki kazancıymış. Ne kadar çok kazanıyor. Şu an mesela bir yavru 10.000. Ben az kazandım diyorum. Zamanında bir yavru atıyorum 2,5 bindi. 2,5 3 bindi. Vallahi bir de daha şeydi yani işin gerçeği. Daha karlıydı. Şu an benim hayvan olsun yani yapsın 5.000 yapsın. Ben bunu 10.000'e vermeyeyim de 5.000'e vereyim. Ama yemim de olsun 150.000 200.000. Yem pahalı. Şartlar çok. Yani sadece yeminle kıyaslamıyorum. Bunu yiyecek içecek de olsun. Yani sadece ben bundan geçinmiyorum. Tabii biz de yiyoruz. Alışverişini yapıyoruz. Çarşıda pazarda hani alışveriş yapıyoruz. Hepsini yapıyoruz bunların. Sütü ben bunları yetiştiği zaman sattığım zaman sütünü sağıyor. Peynir yaparız. İşin gerçeği. Normalde sağım bizde öyle sürekli sağım yapar da yani satak diye uğraşmıyoruz işin gerçeği. Sadece
hayvanlar emiyor. Sattığımız zaman hayvanları göğüsten süt kalmasın, bozulmasın memeleri, göğüsleri diye sadece o zamanları sağıyoruz. Öyle sürekli sağım yapmıyoruz. Ben buradan bunu söylemek istiyorum. Eğer yapmak isteyen varsa hayvancılık yapsın. Çünkü ne bileyim, güzel meslek, yani iyi iş, milletten uzaksın, dedikodudan uzaksın. Hayvancılık tavsiye ederim yani. İşi olmayan, imkan olmayana, mesela imkan olmayan derken yani elinde adamın sanatı vardır, yapsın sanatını. O ayrı bir şey. Ama sanatım yok, ben de az çok merakım var hayvancılığa diyenlere yapmak ister tavsiye ederim şimdi geçer. Küçükbaşı'da veya büyükbaşı'da olsun yani. Arazi, yani köyün arazisi, kaldığın yerin arazisi çok önemli burada. Yapabileceğin küçükbaşa mı uygun, büyükbaşa mı uygun, koyuna mı uygun, keçiye mi uygun? Mesela neye elverişli, tavuğa mı elverişli, kaza mı elverişli, neye elverişli onu bilmek önemli. Yani yapmak istediğin yerin, bulunduğun yerin. Vallahi benim buradan demek istediğim, herkesin işi gücü rast gitsin. Hele de şu anda doğumlar başladı küçükbaş üreticiler için. En büyük sıkıntı var. Herkesin işi gücü rast gitsin. Herkesin iyi olsun. Herkesin cuması mübarek olsun. Buzlar, hayvanlar buradan gezerken düşer Allah korusun üstüne, belini kırar, sakatlık çıkar diye bu buzları böyle sürekli kırıyoruz. Yarın gene aynı şekilde olacak o buzlar. Hayvanlar içeriden sıcağıyla eritiyor aşağıdaki karı. Onlar da akarken buz tutuyor. Geceleri soğuk oluyor, gündüzler normal ama akşam ezanından sonra ayaz bizim burada çok olur. Eksi 35'i gördük aşağı yukarı bizim burada. O kadar soğuk oluyor. 30-35. Hop! Akşam oldu. Bugünkü süre bu kadar. Kış olduğundan dolayı. Yoksa yazın uzun süre içindeyiz ama şu an kışın emzirdim. Dağdan birkaç oğlak oldu. Onları emzirdim. Şimdi birkaç evde bıraktım. Onlar doğum yapmış. Onları da emzirdik. Ayırdık. Hepsini yerine koyduk. Şimdi bugünlük bu kadar. Yarın aynı şekilde aynı işimizi gene yapacağız. Her gün bizim işimiz sabit bu. Kış döneminde. Yazın sabah 5'te uyarıyoruz. Gece saat 10'a kadar devamlı sürekli dağdayız. Ama kış şartları bu yoğun olduğu için, yani zor olduğu için kışın biraz daha gündüzleri dağda az duruyoruz. Hay aslan vay! Haydi yasa!
Yaşar gel. Ay. Dur oynama dur oynama dur. Haydi aslanım. Nereden gidiyor? Nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun? Yayan olmaz. Nereye gidiyorsun? Gelmişim belki. Nasıl da mı?